Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Avrupa'nın soğuk bir diyarında Slovakya'dayız. Şu an Slovakya'nın başkenti ve en büyük şehri Britanya'dayım. Ne Britanya'sı ya? Bratislava'dayız. Bratislava mıydı? Bir türlü söyleyemiyorum ya. Bunların isimleri çok zor. Evet, Bratislava. Şimdi Viyana'daydım biliyorsunuz, Avusturya'da. Viyana'ya burası 1 saat uzaklıkta ve otobüsle çok ucuz. 6 euroya buraya geldim. 6,90'mış. 7 euroya buraya geldim. Burada yaşayanın ömrü uzun olur diye düşünüyorum. Çünkü sağlıklı bir yaşam için gerekli olan her şey var. Ulaşım sakin, sokaklar temiz, burada maddi imkanlar da yeterli. Bu yüzden burada muhtemelen insanlar uzun ömürlüdür diye düşünüyorum. Tabi buranın nüfusu 450 bin arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Avcılarda bile daha fazla insan var. Yani sakinliği beni büyüledi buranın. Her neyse, şimdi size buradan Tuna Nehri'ni göstereceğim arkadaşlar. Tuna Nehri'nin iki kıyısı da şehrin içerisinde. Bu yüzden şehre güzel, önemli bir nokta olarak bilinir ve sembolik bir nokta tabi. Hemen bakın, köprünün yanında şey var, UFO kulesi var. 360 derece şehri görebiliyorsunuz. Şu kule işte arkadaşlar, UFO kule diye biliniyor. 360 derece şehrin tamamını görebileceğiniz bir kule, köprünün üzerine kurulu. Hatta bazı kişiler tarafından da Aşıklar Kulesi olarak da biliniyor. Şu an burası şehrin en merkezi noktası ama kimse yok. Burada soğuk Rus etkisi gibi bir şey görüyorum yani. Aşırı derecede soğuk, hissedilen derece -12. Şehir tertemiz, sokaklar tertemiz, toplu taşımalar bomboş. Ve burada dikkatimi çeken başka bir şey sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada toplu taşımalarda aldığınız biletlere bakmıyorlar. Viyana'da da öyleydi, burada da böyle. Bilet alıyorsunuz ama hiçbir kontrol yok. Yani güvene dayalı bir şey. Okumasanız kimse bir şey demez. Tabii suistimal etmemek lazım böyle şeyleri. Mesela burada bir tramvay durmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçeride bir tane sarı kart okutmak için bir şey var. Fakat İçeriye girdiğinde kimse okutmuyor. Herhalde bunlar senelik bir ödeme yapıyorlar. Okutmaya bile gerek duymuyorlar. Bak, görüyor musunuz? Hiçbir şekilde kart okumak için hiçbir şeyler yok. Cihazlar yok ve insanlar içeriye girdiği zaman kartı okutmuyorlar. Fakat biletleri alıyorlarmış arkadaşlar. Yoğunluğun en fazla olduğu yerde şu an olduğum Bratislava kenti. Ama sokakları görüyorsunuz, bomboş arkadaşlar. Yani burada yaşanır ama soğuk olmazsa. Bayağı soğuk. Ah, her yerimi sardım. Neyse, şehirle alakalı bilgi verecek olursak, hatta ülkeyle alakalı. Ülke çok eski bir ülke değil. Yani tarih olarak çok eski ama tabii isim olarak 1993'te Çekoslovakya'nın dağılmasıyla beraber oluşan bir ülke burası. Bağımsızlığını öyle elde ediyor. Orta Avrupa'da bulunduğundan dolayı hızla gelişen bir ülke. Tabii kuruldu ama ondan önce de burada büyük bir kültür etkeni vardı ve burası gerçekten bir kültür merkezi. Arkadaşlar, sokaklar, mimari, sonra işte opera gibi birçok alanda da burası önde gelen Avrupa ülkelerinden. Tabii birazcık daha hani Viyana'nın, Budapeşte'nin yanında olduğu için daha geri planda duruyor ama şu an geldim ve gerçekten şehrin sakinliği, mimarisi, temizliği dikkatimi çekiyor. Bakın sizlere göstereyim. Şöyle bir hava var. Böyle pandemi olmuş da herkes evlere tıkanmış gibi. Evlere tıkılı bir şehir havası veriyor bana. Burada her yerde kebapçıların olması arkadaşlar. Bakın orada var. Sonra şurada yine kebapçı. Bratislava'nın tam ortası olduğunu gösteren bir nokta var. Sıfır noktasını bulmuş adamlar. Ve bu Michael kapısı dediğimiz kapının hemen iç kısmına yazmışlar. Bakın, göstereceğim şimdi. Şurada da yine bizim kebapçılar. Her yerdeler ya. Bakın şimdi. Burada ülkeleri olan uzaklık var. Mesela Madrid'e 1865 kilometre. Şurada İstanbul'a 1231 kilometre.
uzaklıkta olduğunu gösteriyor. Kahvaltı yapmam lazım da iyi bir yer arıyorum ki domuz eti haricinde alternatifler bulabilelim diye. Arkadaşlar kahvaltı için şöyle bir İngiliz kahvaltısı istedik, vegan. Bakalım tadacağız. İnşallah beğeniriz. Yurt dışında Türkiye'yi en özlediğim noktalardan biri de kahvaltı oluyor. Avrupa'da şu ana kadar gördüğüm en temiz sokaklar, en iyi kokan sokak Slovakya oldu arkadaşlar. Birazcık soğuk ama soğuk olmasa gerçekten tam yaşanılabilir bir kent. Sessiz, sakin, tramvay var, otobüs var. Birazcık eski ulaşım ağları ama nüfusa göre yeterli seviyede olduğu için değiştirmiyorlar sanırım. Gayet güzel bir ülke, gayet güzel bir şehir, sessiz, sakin. Yemeği bir tık pahalı bize göre ama buradakilere göre de birim olarak iyi, tercih edilebilir arkadaşlar. Şimdi burada bir tane kanalizasyondan çıkan işçi heykeli vardı. Onu arıyorum. Bulamadım bir türlü. Onu bulmaya çalışıyorum. Aradığım cumil şuydu. Kanalizasyon kapağından sokağı izleyen işçi heykeli. Bunun adı cumil arkadaşlar. Buradakilerin inanışına göre çalışan bir işçi sokağı izliyor, bakın. Bazı efsanelere göre ise kızlar izliyormuş. Bakın şu şekilde. Çok popüler bir heykel. Fotoğraf çekmek için insanlar bayağı sıraya giriyorlar. Burada sokakta önemli figürleri heykelleştirmişler arkadaşlar. Hemen az ileride şu kalabalığın durduğu yerde ise burada yerli olan biri varmış. Ve çok kibar, herkese selam veren, sempatik bir adammış. Yakın zamanda da öldüğü için böyle şapkasını çıkarıp insanlara hep selam veriyormuş. Bu yüzden onun da heykelini dikmişler buraya. Görüyor musunuz gülümseyen adam heykeli? Bu şekilde farklı farklı kişileri heykelleştirip burada heykelciliği de öne çıkarmışlar arkadaşlar. Sakinliği görüyor musunuz? Aşırı tatlı. Ha, Napolyon var şurada. Yine buradaki önemli figürlerden biri. Kilise var arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki gibi nerede boş bir geniş alan varsa cami yapıyoruz ya. Onlar da aynı şekilde kilise yapmışlar. Her yerde kilise var. Buradaki kiliseler genelde Katolik kilisesi arkadaşlar. Bu da yine Katoliklere ibadet için tahsil edilmiş bir yer. Bu arada o kadar huzurluyum ki soğuk olmasa böyle yanımda manyak biri daha olsa koşacağım yani. Şunu da söylemek istiyorum. Burada nedense Rus havası alıyorsunuz yani. Zaten komünist etkisi kesinlikle var. O hissediliyor. Ama böyle ay çok soğuk. Ya Rabbim, bu taraf çok soğuk. Bu tarafa gidelim. Havanın soğukluğuyla beraber aldığınız soğuk bir başka havada var. Şöyle eski yapıların arasında martıları görmek bende güzel bir izlenim bırakmıyor. Martı diyorum ama burada muhtemelen adı neymiş? Tier'miş. Neyse artık. Yeni ile eskinin bu şekilde kaynaşmasını sevmiyorum. Yoksa olsun ama her yere konulmamalı bence arkadaşlar. Biliyorsunuz şehirlerde genel olarak market fiyatlarına da bakıyoruz. Şimdi sizinle bir markete girelim. Bakalım Slovakya'da ortalama fiyatlar nasıl arkadaşlar. Şöyle bir market var, Billa diye. Neredeyse tüm Avrupa'da var arkadaşlar bunların şubesi. Şimdi içine girelim bakalım market fiyatları nasıl. Havuç 1.29, kapya dolmalık 3.5. Burada dolmalık diğer biber 3.70. Ana. Domates 2.19. Şurada cherry domates var. Bu 2 euro. Sonra avokado 1.29. Kivi var. 40 euro. Şurada
Armut var 2.29. Arkadaşlar patatese bakacağım. Patates 1.29. Elma 1 euro. Mandalina 1.5. Şöyle Nutella 8 euro. Yok hepsi vermiş. Yok hepsi 11 euro. Şundan gidince alacağım. Ne kadarmış? Milkalar 1 euro. Salam çeşitleri var. Çocuklar için çok tatlı ama muhtemelen domuz olduğu için. Bakın 1 euro, 2 euro, 3 euro diye değişiyor. Şurada ekmekler var. Oha. Şu 0.20. 20 cent. Bakın şöyle. Fiyatlarına. Şu 15 cent. Ucuz gibi. Değil mi? Arkadaşlar. Bakalım. Avokado. Ne kadarmış? 15 euro. Bu biraz pahalı gibi. Bunlar da 1 euro. Akrilik pastel boyalar. Hepsi 1 euro. Şurası tam annelerimiz için bir reyon. Her biri 1 euro arkadaşlar. Aslında ucuz, Türkiye'ye göre de bayağı ucuz da benim şeyim yok. Valiz hakkım yok. Yoksa götürürdüm net. Şunların minnoşluğuna bakar mısınız? Yiyeceğim ya. Şunlara bak, çok tatlılar. Arkadaşlar 1 ila 5 euro arasında değişiyor. Şuna bak. Ay alsam mı acaba bunu? Almalı mıyım? 2 euro. Alıp eve koyabilirim bak şunu. Bir tane buradan bir şey alacağım. Bakalım. 3 euro. Ben şunu çok beğendim. Ay şu da çok tatlıymış. Şuna bakın. Bunu mu alsam, onu mu alsam? Bir şey diyeyim mi? Hiçbirini almayayım en iyisi. Çünkü her şeyi almak istiyorum şu an. Hem götürecek yerim yok hem de Türk lirasına vurduğun zaman iyi para ediyor. Bu yüzden almamaya karar verdim şu an. Seda bakma ve git. Şu an gidiyorum arkadaşlar. Uzaklaşıyorum oradan. Şöyle ben tuvallerin, odunların falan arasından geçeyim. Yoksa almak istiyorum.